Mısır'ın Sakarya bölgesinde Ahmoz isimli bir adamın mezarında bulunan 16 metrelik Ölüler kitabının fotoğrafları yayınlandı. Mısırlı yetkililer yakın zaman önce Sakarya'da keşfedilen 16 metre uzunluğundaki Ölüler kitabı papirüsü olan eski bir parşömenin fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan 10 fotoğraf 2000 yıldan daha eski tanrıların resimlerini, öbür dünyadan sahneleri ve ayrıca belgedeki metni gösteriyor. Arkeologlar Djoser, Basamaklı Piramit yakınlarındaki bir mezarda bir tabutun içinde Ölüler Kitabı papirüsünü keşfettiler ve devamında keşfi 14 Ocak'ta Mısır Arkeologlar Günü'nde duyurdular. Ancak parşömenin görüntülerini geçtiğimiz günlerde paylaştılar. Eski Mısırlıların Ölüler Kitabı'nı ölen kişinin yanında gömmesi alışılmadık bir durum değildi. Ama o zamanlar bu belgelere böyle demiyorlardı. Daha ziyade modern arkeologlar Ölüler Kitabı terimini eski Mısırlıların ölümden sonraki yaşamda ölülere rehberlik etmeye yardımcı olacağını düşündükleri bir metin koleksiyonuna atıfta bulunmak için kullanıyorlardı. Tabii bu aşamada ortaya bir soru çıkıyor. Ölüler Kitabı nedir? Az sonra paylaşacağım değerli arkadaşlar. Devam edelim. İşte Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın yayınladığı 16 metrelik devasa papirüsün 10 fotoğrafı. Bunları aşamalara ayıralım. 1. Ölüler için papirüs. 16 metre uzunluğundaki parşömen Sakarya'da bulundu. Ölüler kitabından bölümler içeriyor. Yakın zamanda onarıldı ve Arapça'ya çevrildi ve şu anda Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergileniyor. Metin hierogliflerden türetilen bir yazı olan hieratik ile yazılmış. 2. Sarılmış halde. Papirüs, Ahmoz adlı bir adama ait bir tabutun içinde sarılı halde bulundu. Tabi bu eski zamanlarda yaşamış bir firavunla karıştırılmamalı. Araştırmacılar adamın adının papirüste yaklaşık 260 kez geçtiğini söylüyor. Kendisi M.Ö. 300 civarında Büyük İskender'in generallerinden birinin soyundan gelen bir firavun hanedanı olan Ptolemaios hanedanının başlangıcına yakın bir zamanda yaşadı. 3. Dikkatlice açıldı. Bu arada fotoğraflar gerçek ve tüm ayrıntıları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir araştırma ekibi papirüsü açabilmek için kapsamlı bir koruma çalışması yaptı. Ahmoz'un mezarı yaklaşık M.Ö. 2630'dan M.Ö. 2611'e kadar hüküm süren 3. hanedandan bir firavun olan Djoser için inşa edilen Basamaklı Piramidin güneyinde yer alıyordu. Bu piramit Ahmoz'un zamanından çok önce inşa edilmiş olsa da Ahmoz'un mezarını burada bulmak alışılmadık bir durum değil. Çünkü eski Mısır'daki insanlar bazen uzun zaman önce ölmüş firavunların piramitlerinin yakınına gömülmeyi seviyorlardı. 4. Parşömeni analiz ediyorlar. Bu görsel aslına bakarsanız oldukça müthiş. Açılmış papirüs burada görülüyor. Araştırmacılar siyah ve kırmızı mürekkeple yazıldığını ve yazı kalitesinin bir profesyonel tarafından yazıldığını gösterdiğini söylüyor. Yeni keşfedilen parşömenin devasa boyutuna rağmen Mısır'da bilinen daha uzun Ölüler Kitabı metinleri de bulunuyor. Örneğin şu anda British Museum'da bulunan bir Ölüler Kitabı papirüsü orijinalinde 37 metre uzunluğundaydı. 5. Ölüler Kitabı sergileniyor. Bu fotoğraf Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergilenen açık hale getirilmiş papirüsü gösteriyor. 6. Eski çizimler. Bu Ölüler Kitabı ayrıca resimler içeriyordu. Bu görüntü, yeraltı dünyasının eski Mısır tanrısı Osiris'i tasvir ediyor gibi görünüyor. Mısır mitolojisinde Osiris'in hayatı öldükten sonra ritüel olarak eski haline dönerdi. Bu durum eski Mısırlıların öbür dünyada başlarına gelmesini umdukları bir şeydi. 7. Tanrı Osiris. Bu fotoğraf Osiris hakkında daha fazla ayrıntı gösteriyor. Osiris genellikle Osiris'in başını süsleyen bir tac olan Atef tacı takarken bir tahtta otururken gösterilmiş. Önünde adakların yanı sıra öbür dünyada ritüel olarak canlandırılmaya layık olmayan herkesi tüketen bir tanrı olan Amit olabilecek bir yaratık var gibi görünüyor. 8. Karı koca. Bu fotoğraf adakları ve Mısır tanrılarına tapan bir çiftin sahnesini tasvir ediyor gibi görünüyor. Bu çift Ahmoz ve eşi. Eşinin adı bilinmiyor.
Ahmoz hakkında da pek bir şey bilinmiyor. Ancak kendisi için Ölüler kitabının ayrıntılı bir kopyasını yaptıracak kadar zengin olduğu düşünülüyor. 9. İneğe liderlik etmek. Ölüler kitabının bu bölümünde bir dizi sahne resmedilmiş. Bunlar ayrı ayrı bölümlerden oluşuyor aslında. En solda bir inek bir yere götürülüyor gibi görünüyor. Belki de bir adak olarak verilecekti. Bir dizi resim, yeraltı dünyasında gezinmek için kullanılabilecek tekneleri tasvir ediyor. 10. Bir tüye karşı tartılmak. Bu yakın plan fotoğraf, Osiris'in önünde oturan bir yaratığı, muhtemelen Ammit'i gösteriyor. Eski Mısır mitolojisinde merhumun kalbi hakikat, adalet ve düzenle ilişkilendirilen bir tanrı olan Maat'ın tüyüne karşı tartılır. Kişinin hayattaki kötü işleri fazlaysa kalbi tüyden daha ağır gelir ve Ammit ölen kişiyi yutardı. Evet değerli arkadaşlar, bu değerli buluntu ve gözle görülen kısa vadede açıklanan özellikleri aynen bu şekildeydi. İsterseniz videonun başında da söylediğim gibi ortaya çıkan bir soruyu cevaplamaya çalışalım. Ölüler kitabı nedir? Ayrıntılar şimdi geliyor. Bunu şöyle bir başlık olarak ortaya koyabiliriz. Ölüler kitabı, eski Mısır'ın ölüm sonrası yaşam rehberi. Bu gördüğünüz görsel oldukça önemli. Papirüs üzerine yazılmış Ölüler kitabının el yazması, hieroglifler ve renkli illüstrasyonlar içeren bir parçası. Burada Teb'in tüm tanrılarının kutsal gelirlerinin katibi ve Abydos lordlarının tahıl deposunun yöneticisi Ani ve karısı Tutu'yu et, kek, meyve, çiçek gibi adaklarından oluşan bir masanın önünde görüyoruz. Güneş tanrısı Ra'nın yükselişi onuruna ilahi söylüyorlar. Ölüler kitabı, Mısırlıların ölülerin yeraltı dünyasında gezmesine yardımcı olacağına ve başka amaçlara hizmet edeceğine inandıkları bir dizi eski Mısır metnine verilen modern isim oluyor. Bu metinlerin kopyaları bazen ölülerle birlikte gömülürdü. Chicago Üniversitesi'nde Mısır Bilim Fahri Profesörü Peter Dorman, Ölüler kitabı, Eski Mısır'da Tanrı Olmak kitabında yayınlanan bir makalede şöyle söylüyor. Ölüler kitabı, tipik olarak papirüs parşömenlerine kopyalanan ve M.Ö. 1550 ile M.Ö. 1070 dolaylarında Yeni Krallığın mezarlarında saklanan nispeten büyük cenaze metinleri külliyatını ifade ediyor. Ölüler kitabı Yeni Krallık döneminde popüler oldu fakat tabutlara yazıldığı için tabut metinlerinden ve piramitlerin duvarlarına yazılan piramit metinlerinden türetilmişti. Tabut metinleri Orta Krallık bölümünde popülerken piramit metinleri ise ilk olarak Eski Krallığın 5. Hanedanı zamanında ortaya çıktı. Tarih ise M.Ö. 2465 ile M.Ö. 2323 dönemleri arasında. Ortaya bir başlık daha çıkıyor. Ölüler kitabının içerisinde olan çok önemli bir bölüm. Ölüler kitabının büyüleri. Ölüler kitabı, büyüler olarak da bilinen bireysel bölümlerden oluşuyor. Mısır bilimi üzerine doktorası bulunan Foy Skalf, eski Mısırlılar her bir bölümü belirtmek için bu kelimeyi kullandılar. Bu kelime genellikle büyü veya söyleyiş olarak çevriliyor. Terim konuşmayla ilgili olduğu için insan ağzı hieroglifiyle yazılmış durumda. Tek bir standart ölüler kitabı yoktu. Bunun yerine her mezarda farklı büyülerden oluşan kopyalar vardı. Dorman, bütün büyüleri içeren tek bir kitap söz konusu değil. Bunun yerine her biri makul miktarda fakat farklı büyüler içeriyor ve hiçbir ölüler kitabı bir başkasıyla aynı olmuyordu, diyor. Antik Mısırlılar bu metinlere Book of Coming Forth by Day derlerdi. Dorman, bu ismin Mısırlıların bu büyülerin ölülerin sonraki hayata yüceltilmiş bir ruh, ak olarak geçmelerini sağlayacağı inancını yansıttığını ekliyor. Cambridge Üniversitesi'nde Mısır Fahri Profesörü Barry Camp, Mısırlıların Ölüler Kitabı Nasıl Okunur adlı kitabında şöyle söylüyor. Bu metinler Mısırlıları ölümden sonraki yaşama hazırlıyordu ve ruhsal yolculuğu için kişinin vücudunun tüm kısımlarını bir araya getirme gücü vardı. Ölüler kitabı büyüleri sayesinde sahibine yeraltı dünyasının çeşitli kısımlarında sonsuza kadar gezinme gücü verdi. Şu an gördüğünüz görsel ise Ölüler kitabından bir parça daha.
Burada ölünün kalbi tartılmak suretiyle yargılanışını görüyoruz. Bazı büyüler Ölüler kitabının kopyalarında diğerlerinden daha sık görülüyor ve bazıları neredeyse olmazsa olmaz kabul ediliyordu. Profesör Dorman, 17. büyünün bunlardan biri olduğunu ve en önemli Mısır tanrılarından biri olan Güneş tanrısı Ra'nın önemi hakkında olduğunu aktarıyor. Kemp, eski Mısırlılar ölen kişinin bedeninin ölümden sonra yenilenip, ölen kişinin tanrıların, iblislerin, gizemli şeylerin ve engellerin bulunduğu yeraltı dünyasında dolanmasını mümkün kılacağına inanıyorlardı, diyor. Ölüler kitabının bazı kısımları kişinin yaşarken yaptıklarının adaletle ilişkilendirilen tanrıça Maat'ın tüyüne karşı tartıldığı kalp tartma seremonisi gibi ölülerin yeraltı dünyasında karşılaşabilecekleri şeylerden bahsediyordu. Büyüler genellikle resimliydi. Bir Mısır bilimci olan Geraldine Pinch, Mısır Efsanesi Çok Kısa Bir Giriş kitabında şöyle söylüyor. Bugün Mısır'ın Ölüler Kitabı olarak bilinen Yeni Krallık dönemi ölümle ilgili metinlerde resimlerin önemi yoktu. Pek çok Ölüler Kitabı sahibi hiyeroglifleri okumazlardı fakat çizimleri inceleyerek metinlerin nelerden bahsettiklerini anlayabiliyorlar. Bir Mısır bilimci olan Marissa Stevens, büyülerin cinsiyetlere göre değişmediğini, yani özellikle kadınlar ya da erkekler için kullanılan büyüler olmadıklarını söylüyor. Çoklu amaçlar. Şu an gördüğünüz görsel oldukça önemli. Bu küçük papyrus, Ölüler kitabının 100. ve 129. büyüsünü içeriyor. Üstte 129. büyünün metni ve çizimi görülüyor. Çizimin solunda asasını tutan Osiris var. Arkasında ise geniş bir dicet sütunu duruyor. Tanrı'nın önünde üzerinde büyük bir nilüfer çiçeğiyle yiyeceklerin bulunduğu bir adak sofrası var. Sağ tarafta suyun üzerinde 2 kayık görülüyor. Soldaki kayıkta bir anka kuşu, sağdakinde ise 5 tanrı dikiliyor. Papyrus'un alt kısmında ise 100. büyü yer alıyor ve bu sefer Osiris sağ tarafta ama yine bir dicet sütunuyla tasvir ediliyor. Tanrı'nın önünde doğunun sembolü görülüyor ve solunda uzun kürekli bir kadın tarafından idare edilen kayık bulunuyor. Kadının arkasında ise anka kuşuyla güneş tanrısı yer alıyor. Ölüler kitabı en çok ölülere rehberlik etmesiyle bilinse de muhtemelen bu onun tek amacı değildi. Profesör Skalf, sadece dolaylı olarak anlaşılabilecek şekilde Ölüler kitabının muhtemelen en önemli rolü insanların ölümün bilinmeyenler hakkındaki korkularını yatıştırmaya yardımcı olmasıydı, diyor. Ve şöyle ekliyor. Varlıklı eski Mısırlılar öldükten sonra kendilerine olacakları kontrol etmek için bedenlerini mumyalatıp tabutlarını dini metinlerle süsletirlerdi. Buna ek olarak Ölüler kitabı kişi hala hayattayken de kullanılabilirdi. Skalf, büyülerin çoğu öteki dünyada rehberlik etmek için değildi. Aksine dönüşüm ve aşkın deneyimler üzerineydi. Dünyevi yaşamda bir ritüelist, günlük deneyimi aşmak için ayinler ve büyüler kullanabilir. Dini bir deneyim yaşamak için bir törende büyüleri kullanabilirdi. Büyülerin çoğu kendilerinin dünyada nasıl kullanılacaklarına dair talimatlar içerirdi. Yani muhtemelen yaşayan insanlar tarafından da kullanılıyorlardı, diyor. Mısır bilimcilerin çoğu bu büyülerin çoğunun daha sonra ölümden sonraki hayatta da kullanılabileceğine inanıyor. Skalf, insan bu büyüleri kendi varlığını dönüştürmek için de kullanabilirdi. Fakat bu birçok yönden benzer bir aşkın deneyimdi. Büyülerin çoğu tanrıların var oldukları seviyeye yükselmekle ilgiliydi. Zira ancak o zaman kişi tanrılarla birlikte yeraltı dünyasında dolaşabilirdi, diyor. Ölü gömme için kopyalar. Bu görseli inceleyelim. Solda Osiris Seker mumyalanmış olarak bir tapınakta duruyor. Osiris Seker ismi ölüm tanrısı Seker'le diriliş tanrısı Osiris'in birleşimini ifade ediyor. Ani papirüsü, Tebes'teki Amenta Dağı'nın eteğinde bulunan piramidal tepeli beyaz bir bina olan Ani'nin mezarı ile bitiyor. Dağın yamacından papirüs çalılığa doğru yükselen, ilahi inek şeklinde tasvir edilen Hathor'un başı. Ölülerin yeraltı dünyasına gelişini karşılayan ve nekropolün kraliçesi olan bu tanrıça, kadınların korunmasıyla da ilişkilendirilir. Bereketli tekliflerin cömert bir sunumunun önünde durmakta, Tavaret olarak bilinen Hathor'un başka bir tezahürü. Bir su aygırı kafasına ve gövdesine, bir dişi aslanın bacaklarına ve bir timsahın kuyruğuna sahip.
Peki sizce bu o zamanlarda gerçek bir yaratık olabilir mi? Devam edelim. Bulunan Ölüler kitabının birçok nüshası mezarlarda gün ışığına çıkarıldı ve muhtemelen fazla okunmadı. Ve bugün hayatta kalan Ölüler kitabı el yazmalarının çoğu merhumla birlikte gömülmeden önce muhtemelen çok okunmamıştı. Profesör Skalf, bulunan en uzun el yazması 30 metreden daha uzun. Bu kadar büyük bir el yazmasını okurken tutmak oldukça zor. Mezarlardan çıkan bu kopyalar okunmaktan ziyade mezara yerleştirilmek için yapılmış. Prestij göstergesi eşyalar olabilir, diyor. Buna ek olarak Ölüler kitabındaki büyüler her zaman el yazmaları üzerine yazılmamıştı. Örneğin büyüler bazen bir kişinin mumyasını saran bandajların üzerine yazılırdı. Ayrıca mezarların duvarlarına ve hatta Tutankamon'un altın ölüm maskesine de yazılmıştı. Büyülerin bir kopyasını almaya gücü yetmeyen kişilerin büyüleri kendilerine okutmuş olmaları da ihtimal dahilinde. Hollanda Leiden Ulusal Eski Eserler Müzesi'ndeki Mısır ve Nubya koleksiyonunun küratörü Lara Weiss, mezarınızda bir parşömen yoksa kiralık rahipler veya aile üyeleri cenaze töreni sırasında veya daha sonra mezarı ziyaret ettiklerinde onu sizin için okuyorlardı, diyor. Profesör Skalf'ın Eski Mısır'da Tanrı Olmak kitabında yazdığına göre Ölüler kitabının bilinen son kopyaları M.Ö. 1. ya da 2. yüzyılda yazılmıştı. Daha sonrasında Ölüler kitabının yerine onlardan parça parça esinlenerek ortaya çıkan nefes kitapları, Books of Breathing, popüler oldu. İşte böyle değerli arkadaşlar. Gelin Mısır'da dolaşmaya devam edelim. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir buluş gerçekleştirildi. Başlık şöyle: Mısır'daki Büyük Keops piramidinde şimdiye kadar bilinmeyen bir tünel keşfedildi. Mısır'daki Keops piramidi içinde şimdiye kadar bilinmeyen bir tünelin şaşırtıcı keşfi açıklandı. Duyuru yakın zamanda Mısır'ın Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık Büyük Keops piramidinin kuzey cephesinde bulunduğunu söyledi. Tünel 9 metre uzunluğunda ve 2 metre 10 santim genişliğe sahip. Fransa, Almanya, Kanada ve Japonya'dan üniversitelerin ve uluslararası uzmanların bir grup Mısırlı araştırmacıyla işbirliği yaptığı piramit keşif projesi tarafından keşfedildi. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Müdürü Mustafa Vaziri'ye göre tünel muhtemelen piramidin ana girişteki ağırlığını hafifletmek için veya henüz keşfedilecek başka bir gizli oda üzerinde işlevsel bir mimari unsur olarak inşa edildi. Bunun devamında farklı buluntular keşfedilebilir, dedi. Giza'nın Büyük Piramidi, Mısır'daki piramitlerin en büyüğü ve antik dünyanın 7 harikasının en eskisi ve hala sağlam kalan tek piramittir. Milattan önce 2584'ten itibaren hüküm süren Firavun Keops tarafından yaptırıldı. Mimarın kim olduğu bilinmemekle birlikte bazı kaynaklar Heminu'dan bahsediyor. Piramidin içinde bulunan ikisi kralın odası ve kraliçenin odası ve biri de yer altında yeraltı odası olarak adlandırılan 3 ana odası bulunuyor. Bu odalara kuzey tarafından sonunda büyük granit bloklarla tıkanmış, biri büyük galeriye giden, yükselen ve diğeri alçalan ve yeraltı odasına ulaşan diğer 2 kişiyle iletişim kurma amacıyla alçalan bir geçitle erişilmiş. Büyük piramidin ilginç özelliklerinden biri sekizgen bir şekle sahip olması. Çünkü yüzlerin her biri merkeze doğru hafif bir eğime sahip 2 düzlemden oluşuyor. Kaplamanın neredeyse tamamen aşınmış olması nedeniyle çıplak gözle anlaşılması oldukça zor. Çünkü sadece birkaç kireç taşı bloğu kalmış görünüyor. Bu özellik ve coğrafi kuzeye doğru yönelimi, kuzey ve güney yüzlerinde ekinokslar sırasında bir gölge projeksiyonu fenomeni olmasına neden oluyor. Şafak vakti birkaç dakika boyunca kuzey ve güney yüzlerinin batı yarısı güneş ışınları tarafından aydınlatılırken doğu yarısı gölgelerde kalıyor. Alacakaranlıktaysa tam ters oluyor. Bu etkiye yıldırım etkisi deniyor. Devam edelim değerli arkadaşlar. Bu aşamada önemli bir haber daha gündeme geldi. Haberin içeriği oldukça ilginç. Bilim adamları büyük piramitlerin içini haritalamak için uzay radyasyonu kullandıklarını açıkladı. Kozmik ışın müyon radyografisi olarak adlandırılan yöntem, dünyadaki arkeolojik alanların gizemlerinin kilidini açmaya yardımcı olabilir gibi görünüyor. Bilim insanlarından oluşan bir ekip 2016 yılında keşfedilen Khufu piramidindeki şimdiye kadar keşfedilmemiş koridorları haritalamak için kozmik radyasyonu kullanıyor.
Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni bir makale, bilim adamlarının piramidin içine girmeden koridorların yapısını nasıl araştırabildiklerini detaylandırıyor. Başlangıçta uzay için geliştirilen teknolojilerin kendi gezegenimiz hakkındaki bilgimizi zenginleştirmeye ve hatta türümüzün tarihini keşfetmeye nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yeni çalışmanın arkasındaki bilim adamları yeni yöntemlerinin büyük piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olabileceğini açıkladı. Bulgular özellikle Giza'nın büyük piramidi olarak da bilinen Khufu piramidinde gözlemlenen çevron yapılarının rolü hakkındaki anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olabilir. Büyük piramitlerin inşası tarihin en büyük gizemlerinden biri ve kullanılan inanılmaz derecede ağır malzemeler dünya dışı varlıklar hakkında teorilere yol açıyor. Piramitler binlerce yıldır var olmasına rağmen iç kısımları hakkında çok az şey anlatıyor. Bunun nedeni büyük ölçüde geçitlerin çoğunun engellenmesi ve arkeologların bu noktalara ulaşamaması ve devamında ulaşılsa bile yapılan uygulamaların nesnelere zarar verebileceğinden korkmaları. Peki eski bir yapının kozmik radyasyonla haritalanması nasıl oluyor? Khufu piramidi yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilmiştir ve bugün dünyanın en büyük arkeolojik anıtlarından biri olmaya devam ediyor. 2016 ve 2017'de piramidin içinde bir dizi yeni boşluk keşfedildi. Bunlar aslında büyük boşluk olarak adlandırılan bir yapının ve piramidin kuzey yüzündeki çevron yapılarının hemen arkasında oturan koridor şeklinde bir yapı vardı. Bu yapılara Kuzey Yüzü Koridoru adı verilmişti. Şimdiye kadar bu yapılar hakkında çok az şey biliniyordu. Bilim adamları Khufu piramidi içindeki Kuzey Yüz Koridoru'nun boyutunu, şeklini ve yerini ölçmek için kozmik ışın müyon radyografisi adı verilen bir teknik kullandılar. Bu yöntem sayesinde bilim adamları koridorun yaklaşık 9 metre uzunluğunda olduğunu ve yaklaşık 2'ye 2 metrelik bir genişlik içerdiğini belirleyebildiler. Yöntem piramitten geçen kozmik radyasyonu tespit etmek için özel sensörler kullanıyor ve araştırmacıların piramidin içini doğru bir şekilde haritalandırmasını sağlıyor. Basit bir ifadeyle içi boş koridorlar, boş alanlar daha fazla kozmik radyasyona izin verebilir. Bu nedenle tespit edilen radyasyonun daha doğru bir şekilde hesaplanması, iç mekanın tam 3 boyutlu bir haritasını elde etmeyi sağlıyor. Buna benzer bir yöntem Prometheus filminde kullanılmıştı. Tanımlanamayan bir bölgeye bir cihaz bırakılıyordu ve bu cihaz boşlukta ilerleyip yaydığı sinyal ya da radyasyonla geçmiş olduğu bütün bölümün ışıklandırılmış bir 3 boyutlu çizimini ortaya çıkarıyordu. Aslına bakarsanız şu an arkeoloji dünyası için çok önemli bir keşif yapılmış durumda.